Tanatoloji psikiyatri textbook kitaplarında bir bölümdür. Ölüm bilimi olarak geçiyor. Yani yaşam bilimi olduğu gibi ölüm bilimi. Tanatoloji tekniğinde kişinin ölümle ilgili düşüncelerini, ölümle ilgili algılarını, ölümle ilgili zihinsel ön yargılarını ortaya çıkarıp o kişiyi tanatoloji bilimine göre o kişi ölümden sonraki yaşamla ilişkisini sağlıklı nasıl kurabiliriz? Mesela bu tanatoloji Fransız Cumhurbaşkanlarından Mitterrand görevdeyken prostat kanseri olduğu söyleniyor ve ilerlemiş prostat kanseri. O zamanki üroloji uzmanları diyor ki siz 6 aylık ömrünüz var diyor. O da peki 6 aydan sonra ben ne olacağım diyor. Bak hiçbir canlı bunu söylemez. İnsanda var bu. 6 aydan sonra o bizim işimiz değil efendim diyorlar. O zaman araştırın diyor ve araştırıyor, bir kitap yazılıyor onunla ilgili. Bu tanatolojinin bir şeyidir ona ve o kitapta şöyle yazıyor. Yani kendisi Tanrı'yı reddeden bir yaşam felsefesi olan birisi. Onun üzerine ona yani ilahiyatçılardan değil de şeylerden yardım istiyor. Bilimsel olarak nasıl yardım edebiliriz diyor. Zamanın kırılmasından bahsediyorlar. Yani insan öldükten sonra şu anda bir enerji bandındayız. Öldükten sonra başka bir enerji bandına geçiyoruz. Ölümden sonra hayat, zaman kıvrılıyor. Kara delikler var ve farklı bir yaşam formuna giriyoruz. Şu anda maddesel bir yaşam formundayız. Öldükten sonra başka bir yaşam formuna giriyoruz gibi bu şekilde açıklama yapıyorlar ve bunu bir kitap haline getiriyorlar. Kuantum fiziğinden faydalanılıyor. Yani bu nedenle bu da yani bir kimse dünyayı materyalist olarak algılayan bir kimse için bu da bir çözümdür. Çünkü insanın içerisinde ölümsüzlük arzusu vardır. Ölmek istememe vardır. Yani insanın biyolojik doğası nasıl midemizde varsa açlık hissi var. Midemizdeki açlık hissi neyi gösteriyor? Yiyeceklerin varlığını gösteriyor. Aynı şekilde insanın içerisindeki ölümsüzlük, aşkı beka dediğimiz his var insanın. Beka arzusu var. Bu arzusa ölümden sonra bir hayatın olduğunun kanıtıdır insanın. Yani ölümden sonra hayatın olma ihtimali olmama ihtimalinden daha akla yatkındır. Çünkü bu dünyada çok eşitsizlikler var, adaletsizlikler var, çok böyle kötülükler var. Eğer ölümden sonra hayat bitseydi, başka bir hayat olmasaydı dünya çok adaletsiz bir ortam olurdu. Dünyadaki bu kadar güzel bir düzene, bu kadar muntazam bir sisteme bu adaletsizlik yakışmazdı. O halde ölümden sonraki bir hayatın olması daha akla yakındır. Ama bu da bilimsel olarak nasıl oluyor? Eski anlayış evren madde tabanlı kabul ediliyordu. Yeni anlayış evren enerji tabanlı kabul ediyor. Biz farklı bir enerji bandındayız. Öldükten sonra farklı bir enerji bandına geçiyoruz. Bunun için ümitsizliğe düşmeye gerek yok. Dünyada iyi şeyler yapan herkes ölümden sonraki yaşamda da hangi inanç sistemindeyse olursa olsun o iyi şeylerin karşılığını alacaktır.